Şimdi arkadaşlar, Göbekli Tepe hakkında konuşurken hep şöyle düşünüyorum. Biz yıllarca insanlık tarihini belli bir kalıba sıkıştırarak öğrendik. Tarım başladı, köyler kuruldu, sonra şehirler, sonra dinler gelişti. Ve biz de bu sırayı böyle kabul ettik. Ama Göbekli Tepe o çizgiyi parçalayan bir yer. Hatta şöyle söyleyeyim, ne zaman Göbekli Tepe'yi araştırmaya başlasam, insanlık tarihinin sanki sessizce yer değiştirdiğini hissediyorum. Bu videoda size sadece bilgileri anlatmayacağım. Çünkü Göbekli Tepe'nin konusu kitaplardan okuyup sıralayabileceğin bir şey değil. Bu konu insanı içine çeken bir şey. Biraz sezgi istiyor, biraz hayal gücü, biraz da sorgulama. O yüzden gelin bu sefer biraz daha sohbet eder gibi, sanki karşımda oturuyormuşsunuz gibi konuşayım. Göbekli Tepe'nin bilinenlerini de, az konuşulanlarını da, araştırmacıların gizli saklı tuttuğu raporları da, eleştirileri de, teorileri de hepsini bir araya getireyim. Bakın, bu hikayenin en önemli kahramanlarından biri Klaus Schmidt'tir. 1994 yılında Göbekli Tepe'ye ilk kez çıktığında yanındaki arkeologlara şunu söylüyor. Bu taşlar kesinlikle rastgele değil. Yani düşünün, 10 yıllarca kimse buranın farkında değil. Çobanlar bile tepeden geçiyor ama sadece birkaç taş görüyorlar. Ama Schmidt o taşlara bir kez bakıyor ve şöyle diyor. Bu insan eliyle yapılmış. Ve çok ilginçtir ki bugün bildiğimiz Göbekli Tepe'nin gerçeğinin tamamı Schmidt'in o anlık sezgisine borçlu. Kazılar ilerledikçe ortaya çıkan yapıların büyüklüğü o kadar şaşırtıcı oldu ki dünyanın dört bir yanından bilim insanları gelip böyle bir şey mümkün değil demeye başladı. İşte biz o mümkün olmayan şeyi konuşacağız bugün. Şimdi burası çok kritik. Göbekli Tepe'nin yaşı karbon 14 yöntemiyle 12 bin yıl olarak belirlendi. Bu ne demek biliyor musunuz? Mısır piramitlerinden tam 7 bin yıl önce, Stonehenge'den 6 bin yıl önce, yazının icadından 8 bin yıl önce. Biz okulda ne öğrendik? Avcı toplayıcı insanlar mağaralarda yaşıyordu. Hiçbir şey bilmiyorlardı. Tarım yoktu. Gündelik yaşam çok basit. Peki bu insanlar bu kadar erken bir tarihte 20 metrelik taş halkalar yapmayı nasıl becerdi? İşte burada iş karışıyor. Göbekli Tepe bizim tarih anlayışımızla uyuşmuyor. Göbekli Tepe'nin yapısına baktığımda hep şunu düşünüyorum. Bu insanlar gerçekten ilkel olabilir mi? Çevrede bir sürü dairesel yapı var. Her bir dairenin çapı belirli, sütun sayısı belirli, sütunların birbirine uzaklığı uyumlu, merkezde 2 ana sütun var. Bu 2 sütun diğerlerinden daha büyük, hepsi aynı açıyla aynı yerlere oturtulmuş. Bu bir tesadüf değil. Hatta bazı arkeologlara göre bu dairelerin arkeolojik karşılıkları bile var. Ve daha ilginci, Göbekli Tepe henüz %5 kazıldı. Geri kalan %95 toprağın altında. Bazen düşünüyorum, acaba toprağın altında daha büyük bir yapı var mı? Belki bir ana merkez, belki sembollerin çözümünü verecek bir taş. Göbekli Tepe'deki kabartmaları görünce insanın içi ürperiyor. Hiçbiri rastgele çizilmiş gibi durmuyor. Yılanlar, tilkiler, akrepler, domuzlar, aslanlar, turnalar, leş kargaları, başsız insanlar. Bunlar sanki bir dil gibi. Shivotman diye bir bilim insanı var. Edinburgh Üniversitesi'nden. 2017'de bir araştırma yayınladı. Göbekli Tepe gökyüzünü anlatıyor dedi. Yani kabartmalar takım yıldızlara denk geliyor. Akbaba taşı belki de binlerce yıl önceki bir gök olayını anlatıyordu. Bu iddia hala tartışılıyor ama çözülmesini beklemiyor. Çünkü taşların üzerindeki simgeler bir akşam vakti göğe bakıyormuşsun gibi bir izlenim veriyor. Ben bunu ilk duyduğumda çok etkilenmiştim. Çünkü düşünün, 12 bin yıl önce insanlar gökyüzünün ritmini takip ediyordu. Göbekli Tepe'deki başsız insan kabartmaları ilk başta çok sert geliyor insana. Ama bunun bir anlamı var. O dönemde bazı kültürlerde ölümden sonra kafanın ayrılması ruh serbest kalsın diye yapılırmış. Buna dair bulgular yakın bölgelerde Çayönü ve Nevali Çolide'de bulundu. Yani bir tür ritüelin bir parçası olabilir. Bir taşta başsız insan, üzerinde akbaba var. Akbaba ruhu taşırdı o kültürde. Bu işte tamamen sembolik bir düşünce sistemi var. Yani ilkel diye küçümsenen toplum aslında
çok gelişmiş bir ruhsal düzen kurmuş. Gelelim en çok konuşulan konuya. Göbekli Tepe neden gömüldü? Burası çok ilginç. Çünkü yapı doğal sebeplerle kapanmamış. İnsan eliyle bilinçli bir şekilde gömülmüş. Tonlarca toprak, taş ve çakıl katman katman yığılmış. Şimdi düşünün, bir toplum 1000 yıl boyunca bir yer inşa ediyor, ritüeller yapıyor, sonra bir gün hepsini kapatıyor. Neden? Bu sorunun net bir cevabı yok ama teoriler şunlar. Ritüel sona erdi. Bir başka teori, yeni bir inanç doğdu. Diğer bir başkası, tehlikeli bir bilgi saklandı. Topluluk başka yere taşındı, sembolizmi korumak istediler. Benim şahsi görüşüm, orada bir şey bitti. Öyle bir şey ki kapatmak için zorunluluk haline gelmiş. Yalnız Göbekli Tepe değil, aynı bölgede 12'ye yakın benzer yapı var. Karahantepe, Sefertepe, Harbetsuvan, Ayanlarhöyük, Taştepeler kompleksi. Bu yapılar bir ağın parçaları gibi. Hatta Karahantepe'de bulunan dikey insan heykeli arkeoloji dünyasında bomba etkisi yarattı. Bu şu demek, Göbekli Tepe bir merkezdi ve bu merkez çevresindeki diğer yapılarla iletişim halindeydi. Burası Neolitik dünyanın başkenti gibi. Bu soruyu insanlar çok soruyor. Cevap belli değil ama özelliklerini biliyoruz. Ritüel kültürü var, sosyal organizasyonları güçlü, sanat ruhları yüksek, inanç sistemleri oturmuş, mühendis bilgileri gelişmiş, avcı ama toplu çalışabiliyorlar, gökyüzü hareketlerini takip ediyorlar. Ve en güzeli şu, bu insanlar kayboldu. Bir isim bırakmadılar, bir yazı bırakmadılar, bir tarih bile bırakmadılar. Bu bence çok şiirsel ama aynı zamanda çok da gizemli. İşin bir de iklim tarafı var. Göbekli Tepe'nin inşa edildiği yıllar büyük iklim değişikliği dönemine denk geliyor. Genç Trias denen dönem, bir soğuma var. Bazıları meteor çarpması olduğunu söylüyor. Bu olay bazı araştırmacılara göre Göbekli Tepe'deki sembollerin kökeni olabilir. Akbaba taşı belki de bu felaketin anısıdır. Şimdi bu kısmı anlatmadan geçmeyelim. Bilimsel çevreler çok sevmez ama bence konuşmakta fayda var. Bazıları Göbekli Tepe'nin eski bir uygarlığın son mirası olduğunu söylüyor. Graham Hancock, Andrew Collins, Robert Schoch. Bu araştırmacılar şunu savunuyor. Göbekli Tepe'nin arkasında kayıp bir bilgi yatıyor. Elbette bu iddialara karşı çıkanlar da var. Ama Göbekli Tepe o kadar eski ve o kadar gelişmiş bir yapı ki bilim insanları bile bazı noktaları açıklamakta zorlanıyor. Samimi söyleyeyim size. Bu konu için gece gündüz sayfa karıştırdım. En önemli çalışmalar şunlar. Klaus Schmidt, Göbekli Tepe, Dietrich and Schmidt, kazı raporları, Martin Sweetman, Akbaba taşı astronomi analizi, Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü, yani karbon 14 analizleri, Penn State Üniversitesi, sosyolojik çözümleme, Karahantepe kazı raporları, Şanlıurfa Arkeoloji Projesi yayınları, UNESCO'nun Göbekli Tepe dosyası, Taştepeler Araştırma Ekibi konuşmaları. Yani burada size anlattıklarım derin bir araştırmanın ürünü. Göbekli Tepe bize tek bir şey öğretti. İnsanlık tarihi çizgisel değildir. Bazen bilginin sesi yüzyıllarca susar, sonra bir yerde yeniden ortaya çıkar. Göbekli Tepe bize unuttuğumuz bir şeyi hatırlatıyor. İnsan sandığımızdan çok daha eski bir bilgelik taşıyor. Ben Göbekli Tepe'yi ne zaman düşünsem o taşların arasında dolaşıyormuşum gibi hissediyorum. Sanki her taş binlerce yıl içinden bir şey anlatmaya çalışıyor. Belki de Göbekli Tepe'nin sırrı bizim onu tam çözemeyişimizdir. Belki de bazı sırlar çözülmek için değil, hatırlanmak için bırakılmıştır. Bu bölümde Göbekli Tepe'nin kapısını biraz daha araladık ama yol daha uzun. Sırlar Odası'nın bir sonraki bölümünde başka bir kapıyı açacağız. Şimdilik görüşmek üzere.